Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik, hemen şipşak yapılacak güzel bir lavaş böreği yapacağım. Misafiriniz geldi, acil ya da kahvaltıda ihtiyacınız var. Karnınız acıktı, yiyecek bir şey yok. Hemen 5 dakikada şipşak yapacak bir tarif bu. Bunun için 6 adet lavaşım var. Hiç uğraşmak istemeyenler çok pratik bir şekilde yapabilir bunu. 1 adet yumurtamı karıştırma kabına alıyorum. 1 çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yarım şişe de sodam var. Sodamı koyuyorum. Çünkü soda ile yapılan börekler çok güzel. Hem çıtır oluyor hem çok lezzetli oluyor. Lavaşıma uygun bir tavama güzelce yağ sürdüm yapışmaması için. Tavanız ne kadar yapışmayan bir tavada olsun mutlaka azıcık yağ sürmenizi öneririm. Şimdi lavaşımın üzerine bir kepçe sosundan aldım ve fırçamın yardımıyla her yerine sürüyorum. Biz çok seviyoruz arkadaşlar bu böreği. Çok sık yapıyorum ben. Hem kahvaltılara hem beş çaylarına. Misafirlerim geldiği zaman hemen habersiz ben geliyorum Feyza aç kapıyı diyen arkadaşlarım olduğunda hemen şipşak 5 dakika onlar gelene kadar yapıyorum ve hiç mahcup olmuyorum. Çok seviyor herkes. İkinci katımı da koydum. Şimdi üçüncü katımı koydum. Tekrar üzerine bir lokma daha koyuyorum. Bu kata çünkü peynir koyacağız. Bazen oluyor hakikaten arkadaşlar. İnsanlık hali yufka almaya bile gidebilecek vakti olmuyor ya da bulamayabiliyor. O yüzden evinizde olan malzemeyle hemen öyle 2 dakikada çok leziz, pratik börekler de yapabiliriz. Herkes malum bu zamanda börek açmayı da bilmiyor ya da sevmiyor. Vakit nakittir diyerekten. Şimdi bütün kaşar peynirini bu katıma boşalttım. Üzerine tekrar bir tane daha lavaşımı koyuyorum. Hemen bir kepçe sosumdan koyuyorum. Fırçayla her yerine yayıyorum. Lavaşlar biraz kalın ve sert olduğu için mutlaka güzelce her yerine fırçayla yaymanızı öneririm arkadaşlar. Tekrar bir kat daha lavaş. Ben 6 lavaştan yapıyorum ama arzu ederseniz 4 lavaşla da yapabilirsiniz. Hatta 2 lavaşla ince tostvari bir şey de yapabilirsiniz. Ama ben bayağı elikolu börek olsun istediğim için 6 lavaş kullanıyorum. Evimde de vardı. Tekrar hemen kalan bütün sosumu üzerine döküyorum. Hiç çekinmeyin, dökün arkadaşlar. O zaten birkaç dakikaya emecek. Dediğim gibi lavaşlar kalın. Gayet güzel emecek ve daha güzel pişecek. Şimdi bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bu sosu emsin diye, sonra ocağa geçeceğiz. Ocağımı yaktım ve tavamı ocağımın üzerine koydum. Orta ateşte yapacağız arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 3-5 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. Lavaşlar zaten piş biliyorsunuz. Yufka gibi çiğ değiller. O yüzden çok fazla uzun tutmuyoruz ve ateşi de harlı yapmıyoruz. Sonra değiş tokuş yapacağız altı üstü. Tekrar görüşeceğiz. Evet, altını kontrol ettim arkadaşlar. Bir 4 dakika geçti. Şimdi bir tabak yardımıyla ters düz yapacağım. Ama herkesin ocağı farklılık gösterebilir. Tavası, ocağı. O yüzden lütfen önce kontrol edin. Sonra çevirin. Evet, böreğimi çevirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, nar gibi kızarmış. Tabi lavaşlar pişmiş lavaş. Çiğ değiller yufka gibi. Sadece biraz kızarması ve sosumuza koyduğumuz yumurtayla sütün biraz pişmesi için 3-4 dakika alt, 3-4 dakika üstün pişmesi yeterli. Evet, böreğim pişti, hazır. Şimdi servis edelim arkadaşlar. Şöyle bir tepsimi almak istiyorum ben. Ters çeviriyorum ve geliyorum. Böreğimiz sıcacık hemen çıktı. Şöyle üzerine azıcık da hemen sıcakken tereyağı sürmek istiyorum. Nefis bir şekilde pişti.
Gördüğünüz gibi yufkadan mı, lavaştan mı, açma börek mi kimse siz söylemezseniz anlayamaz. Harika bir tava böreği oldu. Bu tereyağını üzerine sürmenizi de öneriyorum. Çünkü muhteşem bir lezzet katıyor. Biraz da parlaklık veriyor. Böreğimizi kesmeye geldi sıra. Şimdi şöyle hemen üçgen bir vaziyette pizza gibi kesebiliriz. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Pofuduk pofuduk görüyor musunuz? Aralarından kaşarlar akıyor. Nefis oldu. Bayılıyorum şipşak bu tarz hazırlanan pratik ve leziz böreklere. Canınız börek mi çekti? Canınız pizza mı çekti? Hemen 2 dakikada yapabilirsiniz çünkü pizzaya da benziyor. İçerisinde kıymalı harç, patatesli harç, salam, sucuk, sosis her şey koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böreğim hazır. Hemen çıkartıp size göstermek istiyorum. Kaşarlar da nefis bir şekilde eridiler. Bakın arkadaşlar, harika bir börek oldu. Dediğim gibi lavaştan mı yapıldı? Kendiniz mi açtınız yoksa yufkadan mı? Hiç belli değil. Mutlaka bu böreği yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle vakti olmayanlar ya da mutfakta çok fazla vakit geçirmeyi sevmeyenler bu muhteşem lezzeti bir yapsın denesinler. İnanın bağımlısı olacaklar. İçindeki harcı değiştirip yapacaklar sürekli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenir, kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve beni desteklemiş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirim zilini açtığınız zaman da her gün milyonlarca video yüklenen YouTube'da yüklemiş olduğum tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Size bildirilir ilk olarak. Bu da bence güzel bir öncelik arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.